Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişi sizinle ilgili geçmişte ne düşünüyordu, şu anda ne düşünüyor ve olası gelecek enerjilerde şimdi ne düşünüyor, şu anda ne düşünüyor anın enerjisiyle ve anın enerjisiyle bakacağız. Yani ne zaman dinliyorsanız. Ve olası gelecek enerjilerde, olasılıklar doğrultusunda tabii ki neler düşünebilir? Bütün enerjiler zaten olasılıklar doğrultusunda. Tarotta gözüken de, astrolojide gözüken de. O yüzden fal değildir astrolojide, tarotta. Olasılıklar gözükür ama işlediğiniz güzel amellerle, iyi sevaplarla ve kendi tekamül yolculuğunuzda özünüzle buluştukça orada 12. evden geçen gezegenler sizde çok güzel açılımlara, çok güzel şeylere de neden olabilir. Ama çok güzel gibi gözüken mesela eğer sen mesela hayvanlara destek olmuyorsan, yardım etmiyorsan, haklarını savunmuyorsan, yaşam haklarına saygılı hani yaşayan kesimden değilsen, bu konuda kendini geliştirmediysen, tekamül yolculuğunda da kendi maneviyatını da güçlendirerek Allah'a inancından dolayı her şeyden öte. O zaman mesela Jüpiter hep iyicil gezegen denir. İşte hani korur kollar denir ama bir Jüpiter transitinde hani iyicil bir şey olacak diye beklersin ama hayatının sillesini de yiyebilirsin. Çünkü sen o Jüpiter'in iyiliğini hak etmediğin için. Yani olasılıklar gözükür. Eğer sen güzel şeyleri yaşamayı hak ediyorsan ve kendini bu doğrultuda geliştiriyorsan, negatif gibi gözüken şeylerden de pozitif şeyler yaşayabilirsin, değiştirip dönüştürebilirsin. Güzel ameller işleyerek, sevap işleyerek, Allah için, bunun da pazarlığı içerisine girmeden, ama diyelim ki çok güzel gözüken enerjiler vardır ama sen şımarık, içindeki öz enerjisinin farkında olmayan, hayvanlar için, doğa için sorumluluk almayan ve saygıyla yaşamayan birisiysen çok güzel gibi gözüken enerjiler hiçbiri gerçek olmaz ve hayatının sillesini, tokadını ardı ardına kule kartındaki gibi yiyebilirsin. Ki bu kişiler yiyor zaten. Bu videoyu çekerken de çok üzerinde durmayacağım. Ama bakın her videoda niyet alıyorum. Bu niyeti Instagram'da story olarak da paylaştım. Oturun yazın ya da ezberleyin. Benim bütün açılımlarım, yani ben şu kişiler için açılımlar yapmıyorum, onu söyleyeyim. İşte ben baştaki niyeti atlayayım, ileri sarayım, sadece desteleri dinleyeyim. Bir de gerizekalı gibi hala destelerin dakikasını yazanlar falan var. O bir sürü açıklamadan sonra, hala böyle hani gerizekalılığını tescilleyen kişiler var dakika yazarak. Ben böyle boş boş işte tamamen böyle zaman israfı videolar çekmiyorum. Her videoda söylediğim şey binlerce lira verip terapisini belki alacağınız, seansını alacağınız demek daha sağlıklı olabilir. Seansını belki alacağınız değerdedir. Yani bunları size ücretsiz bir şekilde sunuyorum ve bundan yararlanabilecek kesim niyetime uygun kişiler ve bu niyeti ileri sarmadan baştan sona dinleyip bu niyete dahil olan kişiler, yani hayvansever, doğa ve hayvanlara, doğaya sevgiyle, saygıyla yaşayan kişiler. Sadece lafta değil. Ben burada saatlerimi, dakikalarımı harcıyorsam hayatın sadece aklınızdaki kişiden ibaret olmadığını ya da sadece kendi sorunlarınızdan ibaret olmadığının birlik ve bütünlük bilinci içerisine geçmek zorundasınız. Ya seve seve geçersiniz ya seve seve geçersiniz. Çünkü artık artık belirli boyutlara ulaşmayan kişiler için bir sürü Allah'ın celalinin zuhur ettiği süreçler söz konusu. Ve şunu da söyleyeyim, hayvansever olmayan, doğasever olmayan hiçbir şarkıcıyı bilmem neyi dinlemeyin. Bunlardan birisi de Yıldız Tilbe'dir.
Zaten kendi hayatına baktığınızda sürekli yediği kabı pisleyen birisi. Sürekli ona destek olmaya çalışan, onu uyuşturucu batağından oradan buradan çekip bir şekilde hani bir hayata tutunsun diye kol kanat geren insanların arkasından vurmuş birisi. Onu da geçtim. Zaten hayvanlarla ve doğayla ilgili saçma salak artık ne çekip konuşuyorsa hani ne hangi kafalarda. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu artık zaten hani çoğu kişi biliyor. Bu bir örnek. Yani şakadan da olsa, çünkü biraz kafası gidik gözüken kişileri hani şaka veya espri babında da hani paylaşabiliyor insanlar. Hiçbir şekilde bu kişilere prim vermeyin. Bu kişileri izlemeyin. Hayat netlikten hoşlanır. Bu kişi, ben hayvan severim diye dolaşıp işte doğaya ve hayvanlara saygı gösteriyorsanız bu tarz kişilerin ne şarkısını dinleyeceksiniz ne böyle hani şakadan bile olsa, hak etmiyorlar çünkü. Yok sayacaksınız çünkü yok olacaklar. Sizin bu tavırlarınızla hayatta cennet boyutlarına geçebilirsiniz. Cennet boyutuna geçmek istiyorsanız tavrınız net olacak. Merhamet göstermeyene, doğaya ve hayvanlara, vicdan, merhamet göstermeyene, en yakınınızdaki bile olsa merhamet ve vicdan göstermeyeceksiniz. Artık bu süreçteyiz. Çünkü şimdiye kadar hem doğa severim deyip hem de kötü bir şeyini görünce, işte düşmüş bir zamanını görünce bu kişilere yine sizin ağzınıza nokta nokta yapmalarına rağmen koştuğunuz için sistem diyor ki eğer sen bu kişiye iyi davranıyorsun demek ki o zaman Allah'ın celalinin bu kişilere zuhur etmesini istemiyorsun. O zaman tamam diyor sistemde. Yani bu kişileri kendi davranışlarınızda da artık hiçbir şekilde yaşatmayın. Yok sayın. Paylaşan sayfaları engelleyin. Gerçekliğinizden silin. Yıldız Tilbe sadece bir örneği. Zaten hani çok da sağlıklı bir artık zamanında demek, bu yargılamak için söylediğim bir şeydi. O da kendince çokça şey yaşamış olabilir ama yani spiritüel konulara meyilli insanlar da çokça şey yaşıyor ama her şey bir seçimdir. Kimisi Allah'ı seçiyor. Yaradanı sev, yaradandan ötürü anlayışını seçiyor. Kimisi de battıkça batmayı da seçebiliyor. Ama artık o celal boyutlarında battıkça batmayı seçip hala böyle negatif söylemler üreten, şeytana ruhunu satmış kişilerin dönemleri kapandı, silindi. O yüzden siz de o cehenneme ait olmak istemiyorsanız, o kişilerin içerisinde bulunduğu hayata karşı tavrınızı net bir şekilde göstereceksiniz. Net bir şekilde göstereceksiniz ve izlediğiniz görüntülere, dinlediğiniz haberlere çok çok dikkat edin. Negatif şeyler izlememeye, dinlememeye dikkat edin ya da konuşmamaya. Çokça spiritüel kişi görüyorum, çokça şikayet ediyor. Şikayet etme. Bak hala cehennemine odun atıyorsun mesela. Şikayet etmeyeceksin. Onu zaten güzelmiş gibi anlatacaksın. Güzelmiş gibi söze dökeceksin ve hissedeceksin. Bu şekilde senin gerçekliğin olacak o cennet boyutu. Buradan da söyleyeyim. Bu niyetleri o yüzden baştan sona, bu konuşmaları baştan sona dinlemeniz, hayatınızın güzelleşmesini istiyorsanız, gelen vuruyor, giden vuruyor, bir türlü doğru düzgün ilişkiler yaşayamıyorsunuz. Bu tarz artık cehennem boyutunda kaldığınız enerjilerden çıkmak istiyorsanız bu konuşmalar çok çok değerli. Yani belki de kaç tane seans alacaksınız da anca o zaman bu konuşmalar size aktarılacak belki de. Ama burada dediğim gibi size ücretsiz bir şekilde çok değerli boyutlardan bilgiler aktarılıyor. O yüzden bunların değerini bilin ve hayata karşı net olun. Yani Yıldız Tilbe sadece bir örneğiydi. Yargı içermiyor. Bu örneği verme sebebim kendisinin çok saçma saçma şeyler yapması, söylemesi ve şarkılarıyla da aslında kolektifi zehirlemesi. Bu tarz böyle arabeskmiş gibi, bilmem neymiş gibi. Artık o dönemler bitti bakın. Hala alt enerjilerde kalmaya çalışan. İşte böyle negatif, sen bir kere bir de müzikle dinliyorsun, ezgiyle dinliyorsun. Orada bir uyak var, kafiye var. Senin bilinçaltı onu gerçeklik olarak algılıyor çünkü. Zaten hayvanlar ve doğa konusunda da kendisi duyarsız birisi.
vicdan ve merhamet sahibi olmayan birisi. Hayvanları ve doğayı geçtim, ona destek olan insanlara geçmişinde yine neler yaptığı ortada ve onun üzerine pişman olmadığını söyleyerek yaptığı açıklamalarda ortada. Yani gelip de bunu hala şaka gibi mesela dinlememelisin. Bunu programına çıkaran kişileri dinlememelisin. Yani hayat, bu bir örnek, bakın. Kardeşin mi senin ne bileyim böyle hani işte doğaya kötü davranıyorsa ona da mesafe koyacaksın. Uyaracaksın, anlamıyorsa mesafe koyacaksın. Çünkü onların yaptıkları kötülüklere, yani cehennemlerine attıkları odunlara siz körük tutuyorsunuz. Onların kötülüklerini yüzlerine vurmadıkça, tavrınızı net bir şekilde göstermedikçe. Ondan sonra o cehennem ateşi geliyor, sizi de yakıyor. Artık hem kolektifte hem böyle şarkılar, sanatçı demiyorum ben bahsettiğim örnekteki kişilere, hem bu şarkıcılar dünyasında, sanatçı çünkü çok daha üst boyuttan, çok daha farkındalığı yüksek, şarkı sözleriyle derinlik barındıran, sadece böyle insan bu dünyaya aşk acısı çekmek için gelmiş gibi böyle hani bir şeyler çekip o kafalarla hareket eden kişilere sanatçı denmiyor benim nezdimde. Benim nezdimde değil, genel olarak da denmiyor. O yüzden kendi gerçekliğinizi cennet boyutunda oluşturmak istiyorsanız hayatınızda insanlar nasıl davranıyor, özellikle hayvanlara ve doğaya karşı, korkuyorsa da korkusunu yenmeye çalışıyor mu, kendisini geliştiriyor mu, sözleri ve davranışları nasıl, çok güzel bir hayat olmasına rağmen sürekli şikayet eden birisi mi? Özellikle hayvanlara ve doğaya karşı davranışları üzerinden artık hayatınızda bu kişilere net tavırlar gösterebilme aşamasına geçmeniz gerekiyor. Siz de cehennemde yanmak istemiyorsanız. Çünkü bu kişilerin artık topyekün, bu kişilere mesafe koymayan, doğruyu yanlışı göstermeyen, aman sesimizi çıkarmayalım diyen kişilerin de o kişilerle birlikte cehennemde yandığı ve yanmaya devam edeceği, ta ki yana yana arınana kadar. Ama sevgiyle, doğayla ve hayvanlarla, Allah'ın saf sevgi aynaları olan doğa ve hayvanlarla da o saflığa erişmeyi, ışığa erişmeyi kolaylıkla, sağlıkla, Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle tercih edebilirsin. Ama Allah'ın celaliyle de tercih edebilirsin. Sen zannedersin ki Allah'ın celaliyle tercih etmiyorsun. Ama hayatında net olmadığın bu tarz kişilere, bu tarz durumlara tepkini koymadığın, sümsük gibi böyle arada davrandığın menfaatler, dünyevi menfaatler yüzünden konularla birlikte o kişiler nasıl cehennemde yanıyorsa sen de o kişilerle, bakın tam da ezan okunuyor, cehennemde yanarsın. O yüzden hayvanlara ve doğaya saygı gösterip yaşayacaksınız ve hayatınızda bu şekilde yaşamayan kişilere de önce doğrusunu söyleyeceksin. Kabul etmiyorsa net bir şekilde sınır çizip, aynı zamanda ben bunun enerjisel boyuttan olanını aktarıyorum. Benim danışanlarım arasında da, aranızda da avukatlar var. Ondan sonra hakimeler var hatta. Çok da sevindiğim. Özellikle kadınların böyle kariyerler edinmesi beni çok mutlu ediyor. Ben de hani eğitimsiz, bilmem nesiz birisi değilim sonuçta özel hayatımda. Hukuki boyuttan ne yapılması gerekiyorsa, mesela emek göstermeleri, birlik bütünlük olmaları gerekiyor. Hayvanlar ve doğa hakları konusunda. Yani herkes böyle yani elini taşın altına koyacaksın, hakka teslim olarak. Kişilere boyun eğmeden. Cehennemde yanan ve cehennem boyutunda şeytana ruhlarını satmış kişilere boyun eğmeden hangi mesleği icra ediyorsan o meslek üzerinden hayvanlara ve doğaya yapabileceğin katkıyı yapmak zorundasın. Bakın bu çok ciddi bir uyarı, çünkü çoğunuzun başına, çoğunuzun demeyeyim, kolektifte çoğu kişinin, beni dinliyorsanız zaten çoğunuz zaten hayvansever, doğasever insanlarsınız, ama benim gördüğüm bazı kişilere net tavır koyamadığınız, bu tavırları koymak zorundasınız. Çünkü net olmadığınız sürece hayattan da bir netlik görmezsiniz. Arafta kalırsınız. Daha çok hatta cehennemde yandığınız bir süreç içerisinde olursunuz. Bu süreçlerde olmak istemiyorsanız tavrınızı net bir şekilde gösterip ona göre yaşayacaksınız.
Yaradanı sev, yaradandan ötürü anlayışıyla birlikte. Bu düşük, yani birilerinin cehennemini körüklemek istemiyorsan yanlışa yanlış demeyi de bilmen gerekiyor. En başından beri videolarımda, aklınızdaki kişi gibi gözüken videolarda benim de çoğu zaman, ki kolektifte benim gibi yorum yapan kişi ben video çekmeye başladığımda yoktu. Sürekli daha çok böyle aranızdaki durumları yüceleştiren, işte böyle aldatan, işte arkanızdan oyun çeviren, aklınızda oynayan kişiler, kılıç beşlisine bile gerçek aşk demedikleri kalmayan, saçma salak böyle işte kişilerin yorumlarına alışmışken kolektif, ben ona rağmen büyük bir cesaretle, içimdeki yaradan sevgisiyle, akışla, o temiz akışla, kimin ne dediğini umursamadan, kendime özgü, kimseyi taklit etmediğim, kendi yolculuğumda, deneyimlerimle birlikte, kendimi geliştirdiğim süreçlerle birlikte aktarımlarımla nasıl devam ettiysem, bazen yorumlarda denk geldiğiniz gibi nasıl alt boyutlarda, alt düşüncelerde, cehennem boyutunda yanan insanların bu temiz açıklamalardan yüzlerine tokat gibi çarptığı için bu açıklamalar rahatsız olması gibi, bunları hiçbir şekilde takmadan ve hiçbir şekilde bunlardan da korkmadan nasıl şimdiye kadar açıklama yapıp videolar çektiysem, ben kendi hayatımda da böyle birisiyim. Sizin de hayatınızda net olmanız gerekiyor. Ki güzel şeyleri yaşayabilin. Bu netlik mesela şudur aynı zamanda. Buradaki niyeti baştan sona dinlemektir. Sadece bencil bir şekilde ileri sarıp ben sadece desteği dinleyeyim, bir de utanmadan altına sadece desteğinin dakikasını yazmak değildir. Bunların hak ettiği yer zaten kandırıldıkları, yok sayıldıkları, belki de sonlarını getirecek kişilerle birlikte olmaları. Çünkü o tarz kişileri, işte o tarz şarkılar yapan kişilere seçiyorlar. Ama ben yukarı boyutlardan aktarım yapıyorum. Taç çakra, üst çakra biraz Hızır boyutudur. Benim üst çakralarım çok aktif. Human Design'ımda da çok aktif. Bütün üst çakra kapılarım açık benim. O yüzden yani ben de yoruluyorum bazen böyle hani, ama buna ihtiyacı var. Yani ben bu kadar böyle insanları sürekli silkeleyeyim, kendine gelsin, bu beni yoruyor. Ama bazılarınızın buna ihtiyacı olduğu için demek ki hak bunu yaptırtıyor bana da. O yüzden buradan tekrar söylüyorum. Ve hayvansever, doğasever, ne yaşarsa ne yaşasın, hayvanlara, doğaya saygısı olmayan, kimseye hayatında tutmayan, bu kişilere net tavrını gösteren, iyiliği seçen, güzelliği seçen ve bu doğrultuda sorumluluk alan herkes de iyi ki var. Allah razı olsun. Evet. Şimdi niyetimi alıp açılımlara geçeceğim. Dediğim gibi bu niyete uygun ve niyetimi baştan sona dinleyenler için bu açılımları çekiyorum. Ve bu niyetteki her sözü, her kelimeyi tekrar ediş sayısına kadar çokça kez de tekrar, daha da çokça kez tekrar edebilirsiniz. Bir yere not edin. Sürekli söyleyin. Zaten bunu yaptığını söyleyen çokça kişiden geri dönüş alıyorum. Videoda da sesli olarak açıklama şeklinde söylemek istedim. Ya böyle saçma saçma, yok işte şöyle de, yok böyle de, saçma saçma bir tarafınızdan element uydurarak böyle hani kusur bulamayıp kusur bulmaya çalışacağınıza, düz kaba etlerinizin üzerinden birazcık Allah için bu hayatta Yaradanı sev, Yaradandan ötürü anlayışıyla, kod ve kalıplarınızdan özgürleşerek, asıl çünkü kalp enerjisi budur. Birlenerek siz de bir şeyler yapmak zorundasınız. Bu zamana denk geldiyseniz, bu zamanda yaşıyorsanız. Yani oturayım sabahtan akşama kadar aklımdaki kişi videosu izleyeyim. Ondan sonra böyle hayat sürmez. Allah da izin vermez. O yüzden o aklınızdaki kişi gibi gözüken kişilerin arkasından size bir sürü celal boyutundan
esmaları size yansıtıyor ki kendinize gelin ve o bağımlılıklarınızdan kurtulun. Hayatta gerçekten yapmanız gereken şeyleri yapın. Onlara yönelin. Kendinizi geliştirin diye. Ruhunuzu geliştirin. Ona ulaşın, ona kavuşun, Allah'a kavuşun, Allah'a ulaşın. Bu dünyevi boyutta ve oradan aldığınız saf ve temiz enerjiyi bu dünyaya akıtabilin diye. Çünkü ben de yokum, sen de yoksun, o da yok. Hepsi o zaten. Ama o artık, Allah artık celal boyutlarını, yani sınav için koyduğu celal boyutlarını da kapatıyor. Sınav kapandı artık diyor. Çoğunu kapattı. Gerisini de kapatıyor. O yüzden kendi tercihinizi siz de hayatınızdaki seçimlerle net bir şekilde ortaya koymak zorundasınız. Ona göre ya cehenneminizi yaşarsınız ya cennetinizi yaşarsınız. Niyetimi sessiz olarak alıyorum. Bu niyetleri baştan sona dinleyen, katılan, takip eden, ondan sonra uygulayan, dinleyen kişiler için abonelerimdeki tüm açılımlarım, tüm harcadığım enerjiler, emeklerim hem özel açılımlarda hem kolektif açılımlarda. Evet, niyetimi sessiz olarak alıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli şekilde, sevdiklerimin de kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli yaşadığı şekilde Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla güvenli şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşayış şekillerinde tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dahi ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dahi ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşayış şekillerine, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dahi ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi, güzel, temiz niyet, iyi, güzel, temiz düşünce, iyi, güzel, temiz niyet, iyi, güzel, temiz düşünceyle, merhametli, vicdanlı, sevgili, saygılı, sevgiyle, saygıyla, saygılı davranışlar bu şekilde yaşamalarını, saygılı şekilde, sevgiyle, saygılı şekilde yaşamalarını nasip etsin tüm insanlara. Tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dahi ve hayvanlara karşı yaşayış şekillerini sevgili, saygılı kılsın tüm insanların. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağının ve hayvanların da, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağının ve hayvanların da, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oldu. Amin, amin, amin. Ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dahi ve hayvanları, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dahi ve hayvanları, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dahi ve hayvanları, rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli şekilde yaşatsın. Ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor, ve öyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dahi ve hayvanları, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dahi ve hayvanları, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dahi ve hayvanları, rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, en yüksek, en yüce korumasıyla, rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla,
Rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım, güzel niyetlerimi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. İsteyen başka kişiler için başka desteler de seçebilir. Kartları önceden seçtim. Geçmişimde dediğim gibi anın enerjisi ve olası gelecek doğrultusunda bakacağız. Odaklanıp seçebilirsiniz. Niyetimi baştan sona dinleyen, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Okey. Şimdi birinci desteği seçenler, aklınızdaki kişi sırayla geçmişte sizinle ilgili ne düşünüyordu? Şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor? Olası gelecekte sizinle ilgili ne düşünebilir? Açığa da bir bakalım. Birinci desteği seçenler, niyetimi baştan sona dinleyen, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Aklınızdaki kişi geçmişte sizinle ilgili ne düşünüyordu? Aklınızdaki kişi geçmişte sizin çok güzel, çok çekici birisi olduğunuzu düşünüyordu. Ama bu kişi sizden çok yani 2 verip sizden 10 almak isteyen birisi olarak gözüküyor geçmişte. Ama bunu daha romantiklik ve hani amaca giden yolda, ne derler ona, o şeyi şu an tam hatırlayamadım, siz hatırlarsınız. Yani böyle kendini çok seviyormuş gösteri. Bu arada duyguları da varmış geçmişte. Size karşı duygu beslediğinde düşünüyormuş daha doğrusu. Sonuçta duygu enerjisine bakmıyoruz burada ama duygu kartı da gözüktüğü için düşünce dünyasında size duygularının olduğunu düşünüyormuş. Engellemekte zorlandığı, hatta ben burada engelleyemediği bir çekim size duyduğunu düşünüyormuş. Onun içini böyle ben biraz şey de hissettim. Kıpır kıpır hissettirmeniz. Dış görünüşünüzden çok hoşlanıyormuş ama burada şu var. Ben geleyim, sürekli sana iltifat edeyim. İşte sana çok güzelsin diyeyim, çok iyisin diyeyim, senin gibi kimse yok falan diyeyim ve seni etkileyeyim, senin de yelkenlerin suya düşsün ve ondan sonra bana çok anaç bir şekilde yaklaş, beni besle, işte sürekli işte beni pohpohla, hani bunu geçmişte sizinle oluşturmaya çalıştığı bir düşünce enerjisiyle gözüktü. Evet, etkilenmiş ama burada şeytan kartı sizi aslında sizden etkilenmesi üzerinden sizi sömürmeye çalıştığını da söylüyor. Bu cinsellik olabilir, para olabilir, iptal. Kendinize göre düşünün. Bir şekilde işte cinsellik yaşamak için de bu kadar, hani bu böyle, çünkü burada çok uzun vadeli diyebileceğim bir akışla gözükmedi ki zaten gözüküyor yani. Şu kartlarla neyin ne olduğu da. Hayatında zaten başka birisi olan birisi de olabilir. Tek bu şekilde yaklaştığı kişi de belki siz değildiniz ama hep böyle çok etkileyici birisiyle karşılaştığında özellikle daha çok böyle şeytan enerjisiyle hareket etmeyi tercih eden birisi olarak gözüküyor. Daha çok sizi yatağını süsleyin, onun cinsel fantezilerini süsleyin, cinsel dünyasını süsleyin, pohpohlayın, işte koynunuza alın, açık konuşacağım. Bu şekilde hani ona yaklaşın diye huyunuza suyunuza sürekli gitmeyi, etkilendiği için de zaten etkilenmiş de düşünmüş bir enerji içerisinde, ama şeytan kartıyla gözüktüğü için sizi bu şekilde manipüle edip kendisine bağlamayı ve istediği zaman cinsellik yaşayabileceği, istediği zaman 2 tane iltifata gardınızı indirip işte onun yatağına malzeme olabileceğinizi düşünmüş bu kişi. Güncelde sizinle ilgili ne düşünüyor diye baktığımızda güncelde diyor ki sen kendini bana kapattın. Hani geçmişte gözüme çok çekici gözüküyordun ama sanki bir akıllanmışsınız birazcık da. Kendinizi bir kapatmışsınız.
onun gözünde ve diyor ki ama ben zaten senden alacağımı aldım. Seni kandırdım, aklınla oynadım. İstersem seni istediğim zaman yine de kandırabilirim. Yalanlarımla, dolanlarımla, 2 tane iltifatla. Şu anda sizden çok hoşlandığını söyleyemeyeceğim. Hoşuna gitmediği bir tavır takınmışsınız sanki. Kendinizi kapatmışsınız. Sizi böyle kapalı, ketum, ondan etkilenmeyen sanki artık o iltifatlar bilmem neler işe yaramıyor gibi sanki güncelde sizin üzerinizde ve buna karşı çalıştırdığı bir ego içerisinde gözüktü düşünce dünyasında. Bu ego da biraz şöyle, yani hani şimdi mi aklın başına geldi, ben zamanında zaten alacağımı aldım senden gibi bir hala bunun arkasında da yani akıllanmış olmanız ve kendinizi kapatmanız üzerinden bile hala hani kandırması üzerinden ego çalıştırma enerjisi içerisinde. O yüzden burada hani bu gözüken enerji hani sağlam gözükmedi demiştim. Sağlam değildi zaten çünkü o anlık bir şeydi yani. O anlık yükselen, inen durumlara göre takındığı bir düşünceydi. Güncelde hani şey var burada. Akıllanmış hani kaç kez kandırdığım kişinin aklı başına gelmiş. Haha falan gibi böyle hani dalga geçen, yine küçümseyen sizi, ondan uzaklaşmanızı, ona kendinizi kapatmanızı küçümseyen, bunun üzerinden egosunu sizi küçümseyerek tatmin etmeye çalışan bir düşünce içerisinde gözüktü. Ben zaten seni kandırmışım, alacağımı almışım, hani istediğin kadar uzaklaş. Yine gelsem, yine 2 tane güzel söz etsem yine kandırırım ama edesim yok. Uzak davranınca şeyimi kaçırdın, hani ilgimi alakamı kaçırdın benim diye hala da sizi de suçlayan egosantrik bir enerji içerisinde. Çünkü belki de geçmişte onu çok beslemiştiniz, çok pohpohlamıştınız belki de. O yüzden çok şımarık böyle bir enerji içerisinde gözüktü sizinle ilgili. Burada başka hangi enerjiyi görüyorum? Yani senin ne düşündüğün çok da umurumda değil. Kendini açarsan hoşuma gidersin. Kendini açmazsan da hoşuma gitmezsin. Zaten açtığın zamanlardaki senden alacağımı alma durumum hani benim ne kadar zeki, ne kadar çekici, ne kadar akıllı, karşı konulamaz birisi olduğumun kanıtı zaten falan gibi. Ya böyle size gerizekalı falan bile diyor olabilir. Şu 2 kart bana onu çok hissettirdi açıkçası. Hani gerizekalı şimdi mi akıllandı falan gibi de böyle egosantrik düşünceler içerisinde gözüktü. Kendini çok yükseklerde gören, özellikle zekasını çok öven ama zekasını neden övüyor? İstediği kişiyi istediği gibi kandırabilmeyi zeka zanneden birisi. Ama aslında sadece kendini kandırır. Başkasını kandırdığını zanneden kişiler. Olası gelecekte sizinle ilgili ne düşünebilir diye sorduğumuzda da şimdi burada zaten olası gelecekte onu seven, ona duygu besleyen, onun hayatında belki 2, belki sizinle birlikte 2 ya da sizinle birlikte 3 kadın daha olabilir diyor kartlar. Şimdi burada bir eş olarak yani çift olarak gözüken enerjisi söz konusu. Burada şimdi bir değnek kraliçesi var. Bu değnek kraliçesi siz olabilirsiniz. Çünkü bu değnek kraliçesi ve değnek kralı daha tutkusal ilişki yaşayan bir çifttir. Bazen evlilik içerisinde de olabilir. Daha denktirler aslında ama ikisi de liderlik özelliklerine sahiptir. O yüzden mesela birbirlerine küstüklerinde ikisi de özür dilemeyen, ikisi de adım atmayan tipler olabilirler. Ama tutku da o çiftler arasında çok yüksek olabilir. Ya da bir şey yapılacağı zaman araları iyiyken de böyle bir sürü konuya çözümde bulabilirler. Şimdi burada bir çift enerjisi var. Kendinize göre düşünün. Bir de kupa kraliçesi enerjisi var. Ama ben burada siz bu taraftasınız gibi görüyorum. Sanki onun hayatında benim hissettiğim sizin dışınızda 2 kadın daha var. Ve diyor ki beni zaten seven bir kadın var. Bir de zaten belki eşi ya da belki o yolda gittiği ya da daha tutkusal odaklı ilişki yaşadığı, sorumluluk da aldığı bu doğrultuda birisi olabilir. Bir de ama ikisine de sırtını dönmüş. Ama diyor ki benim zaten sırtım olası gelecekte daha doğrusu şunu düşünebilir, şunu diyebilir. Yani şunu diyebilir şeklinde gözüktü. Benim zaten hayatımda senin dışında cinsellik yaşadığım,
ve bu doğrultuda onun sorumluluğunu aldığım ve çok kendine güvenen, ayakları yere sağlam basan, zaman zaman anlaşmazlık yaşadığım, onun da liderlik özellikleri yüksek olduğu için zaten bir dişli enerji var. Bir de onun dışında beni çok seven, böyle hani gizliden gizliye bana hayranlık besleyen, daha böyle hani bu kadar belki dik başlı gözükmeyen, daha evcimen, daha uysal, daha böyle yumuşak başlı gözüken ama kupa kraliçesi de biraz sinsidir aslında. Yakından baktığınızda zaten bakışlarından bile şeydir o, yani duygu beslediği kişiden duygu alabilmek için türlü türlü hallere büründürebilir kendisini, böyle şeker tatlış modlara büründürebilir. O sevgiyi alana kadar kendisini de sevdiğine inandırabilir. Hani kendisinin de bilinçaltında çünkü negatif tarafları olabilir bu doğrultuda kupa. Bakın burada ben bununla ilgili Instagram'da post da paylaşmıştım. Kupa kraliçesinin kupası kupa kralındakinden değişik şekilde kapalıdır. Yani burada daha gizemli, daha biraz bilinçaltını da simgeleyen, ifade eden durumlar söz konusu kupa kraliçesinde. Bütün kartlar zaten bilinçaltı enerjilerinde gözüküyor o doğrultuda zaten ama hayatta gördüğünüz kişiler bile sizin kendi yansımanız, zaten bilinçaltınızın yansıması. Önemli olan bu bakış açısıyla bakabilip, görebilip, yorumlayabilmek ve dersler çıkarıp o doğrultuda ruhsal tekamül yolculuğunuzda ilerleyebilmek zaten. Burada ben biraz ona böyle hani ne yaparsa yapsın, hayatına başka kadın da girse, belki evli olduğunu da bilse ya da hayatında başka kadın olduğunu da bilse, ben bu iki kadın sizi biliyormuş gibi de hissediyorum. Ama bu daha dik başlı. Yani sen benim peşimden koşarsın, senden özür dilemem. O burnun sürünecek, hani bu modlarda bu tarz konuşmalar yapan daha dik başlı, yani aklınızdaki kişiye de daha dik başlı davranabilen bir dişli enerji. Ama bu kupa kraliçesi hayatındaki belki sizi ve bu değnek kraliçesini bilmesine rağmen olsun, ben seni yine de seviyorum, her halinde seni kabul ediyorum, hayatında başkalarının olması onların benim rakibim olduğu anlamına gelmiyor gibi kendini böyle hayal alemine, Neptün'e sokup bunlarla kendini kandırıp ve onlarla arası açıldıkça da ben seni seviyorum, gel benim kucağıma, ben sana ilgi göstereyim diyen bir de bir kadın gözüküyor burada. Aklınızdaki kişi de olası gelecekteki düşüncesinde şunu düşünebilir şeklinde gözüküyor. İşte beni zaten her koşulda seven bir kadın var. Bir de zaten eş olarak gördüğüm, kendime denk olarak gördüğüm bir kadın var. Hani sen de kimsin ki? Hani elimi sallasam ellisi ki ben onlara bile yeri geldiğinde sırtımı dönüyorum zaten. Bu kişi çok egosu yüksek birisi olarak gözüktü. Yani baştan sona kadar gözüken enerjilerde. Ama yine size bir böyle hani yüzü dönük ama yine egosantrik bir tavırla. Yani zaten benim bakın hani sırtımı döndüğüm ama bulunduğum alanda iki tane seçeneğim daha var. Biri biraz daha dişli, biri birazcık daha yumuşak başlı. Ben sana ilgi duyuyorsam bu senin için bir lütuftur. Ben yoksa şimdi bile giderim, işte paşalar gibi yaşarım. İşte istersem onu seçerim, istersem bunu seçerim. Aynı gün içerisinde sabah bunun yanına giderim, akşam bunun yanına giderim. Kafasında olabilir olası gelecekte, yani şımarık bir eril enerji düşüncesinde olabilir, yine egosantrik düşüncelerle şeklinde, tabii ki olasılıklar doğrultusunda gözüktü. Olası gelecekte sizinle ilgili ne düşünebilir dediğimizde zaten güncelde aranızın açıldığı gözüktü. Geçmişte sadece çok cinsellik ve duygusal odaklı yaklaşmış ama yine manipüle edebilmek ve işte belki cinsellik odaklı ya da başka konulara odaklı kapana düşürebilmek için, sizi ağına düşürebilmek için ama sonradan zaten dediğim gibi güncelde ara açılmış, olası gelecekte de yine o mesafe ama yine bir yüzünün size dönük olup yine böyle bir istekliliğinin olması ama hani bunu egosantrik bir şekilde sizden belki yeşil ışık görmediğinde sen kaybedersin. Beni seven zaten iki kadın daha var hani hayatımda. İstediğim gibi kendimi tatmin edebilirim, mutlu edebilirim. Duygusalsa duygusal, cinsellikse cinsellik gibi egosantrik bir düşünce içerisine girebilir diyor. Yani zaten hayatım kadınla dolu gibi bir düşünce içerisine gözüktü. Olası gelecekte bakın. Kendisi ve iki tane dişli enerji.
Bunu izleyen eriller için de şöyle söyleyebilirim. Olası gelecekte kendinize göre dinleyin aslında. Ekstra açıklama yapmama gerek yok ama olası gelecekte belki sizin kendinize eş gördüğünüz, belki gerçekten eşiniz, belki ya da sadece cinsellik yaşadığınız ama yani böyle küçük düşüremeyeceğiniz bir kadın olabilir olası gelecekte düşünce dünyanızda. Beğendiğiniz ama böyle hani çok da böyle bu geçmişteki kişiyi kandırdığınız gibi kandıramayacağınız. Bir de böyle daha yumuşak başlı ve sizi böyle seven bir kadın olabilir. Ve buradaki gözüken bu geçmiş ve güncelde gözüken kişiye karşı yine egosantrik bir tavırla istesem hani istediğim kişiyi seçerim. Hani sen bana gelmiyorsan senin kaybındır. Ben sana ilgi duyuyorsam senin kazancındır gibi egosantrik bir düşünce çalıştırabilirsiniz şeklinde gözüktü. İptal diyelim yine de. Artık ne taraftasınız? Eril misiniz, dişil misiniz? Hangi dişil enerjisiniz? Dişilseniz ne taraftasınız? Dediğim gibi çünkü 2 dişil enerji, bir eril enerji çıktı. Burada da zaten üçlü ilişki potansiyeli, hatta 4-5 biraz sayılar çoğalıyor gibi ilişki içerisindeki gözüktü. Bu doğrultudaydı. Geçmiş, şimdi ve olası gelecek düşüncelerine baktığımızda aklınızdaki kişinin birinci destede uyumlandığınız ölçüde niyetimi baştan sona dinleyenler ve abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için tabii ki bu şekildeydi. Enerjiler uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz. İkinci desteği seçenler, niyetimi baştan sona dinleyenler ve abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Geçmişte sizinle ilgili ne düşünüyordu? Şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor? Bir dakika. Tamam, doğru. Olası gelecekte sizinle ilgili ne düşünebilir? Bir bakalım açıya. Güzel gözüküyor gayet. Güzel gözüküyor, gayet güzel gözüküyor. Evet. Şimdi yani bu kişi ya sizin evlilik yolunda gittiğiniz kişi, burada gördüğüm, ya da zaten eşiniz için dinliyor olabilirsiniz. Burada geçmişte sizinle evlenmeyi çok istemiş, sizi çok sevdiğini, tam istediğim gibi birisi, tam aileme, geleneklerime, göreneklerime, yaşayış tarzıma, duygularıma, her anlamda hayatıma, işte bedenime, duygusal dünyama, psikolojik dünyama hitap eden, hayatına, işte yetiştiriliş tarzına, hayat stiline, yaşayış şekline, yani sabah kalkışından akşam yatışına kadar bir günü geçiriş şekline her anlamda uygun olduğunuzu düşünmüş geçmişte sizinle ilgili. Tam hayalimdeki gibi birisi. Tam istediğim gibi birisi ve çok yine burada size yoğun duygular beslediğini düşünmüş. Onun içinde çok güzel duygular uyandırdığınızı düşünmüş ve ya zaten bu kişi sizin eşiniz için dinliyorsanız hani iyi ki de evlenmişim böyle birisiyle diye düşünmüş olabilir. Eşiniz için dinlemiyorsanız sizinle geçmişte evlenmeyi çok istemiş ve düşünmüş olabilir. Hani evlensem böyle birisiyle evlenirim. Tam istediğim gibi birisi. Yani tam evlenebileceğim, aynı yuvada yaşayabileceğim, aynı evde yaşayabileceğim ve hani ailemle de rahatça, mutlulukla hatta belki tanıştırabileceğim birisi gibi düşünmüş geçmişte. Sizi yani kültürlerin de çatışmayacağını düşünmüş. Sizin kültürünüzle onun kültürünün de, yani sizin aileniz ve onun ailesinin de anlaşabileceğini düşünmüş. Hayat tarzlarınızın uyumlu olduğunu düşünmüş bu kişi geçmişte sizinle ilgili. Bu kişi sanatsal kabiliyetleri yüksek. Belki sahne önünde olmak, göz önünde olmak, sanatsal konular, yine böyle yardımseverlik konuları, bu konularla ilgili göz önünde olan işte ya da meslekler yapan birisi olabilir. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Sizi de hayatında tamamlanabileceği birisi olarak düşünmüş geçmişte. Yani onu çok mutlu eden birisi olarak düşünmüş. Yani hem duygusal hem de yani o duygusal memnuniyeti
madde boyutunda tamamlayabileceği birisi olarak düşünmüş geçmişte sizi. Yani ya evlenebileceği ya da zaten evlisiniz belki de bu kişiyle. Çünkü güncelde de bir imparator olarak gözüküyor. Sanki bu kişi şimdi evlenmiş gibi hani gözüküyor burada. Zaten imparator çoğu zaman hali hazırda evli olan kişilerin enerjisinde ya da eril enerjisi yüksek dişil enerjilerde ve eril enerjisi yüksek dişil enerjilerde imparator geliyorsa genelde başkasının ayağını kaydırmaya çalışan, işte müdürdü bilmem neydi, çok daha yüksek pozisyonlara ulaşmadan hani yani şöyle düşünün, bir üniversitenin rektörü vardır ama o üniversitenin temizlik çalışanına merhaba, günaydın, hani iyi günler der. Ama bir de oranın belki bir temizlik çalışanlarından görevli şefi vardır. Sanki o üniversitenin rektörü gibi ahkam keser falan. İmparator dişil enerjilerde gözüktüğü zaman bu ne bir şey olmadan kendini bir şey olduğunu zanneden, böyle küçük yönetici konumlarına gelince kendini çok büyük bir şey zanneden ve başkalarının ayağını kaydırmaya çalışan kişilerde gözüküyor genelde. Dişil enerji için gözüküyorsa imparator. Ama çoğu zaman evli, evlenip boşanmış ve baba olan, babalıktır zaten imparator tipinden de gözüküyor. Hani başka anlamları da var kişi anlamları dışında tabii ki ama yani ya da çok küçük yaşta aile sorumluluğunu almış bekarsa da kişilerin enerjisinde gözükebilir. Yani küçük yaşta o evin babası gibi kendini gören kişilerde de gözükebilen kartlardan birisi. Şimdi bu kişi güncelde ya sizin eşiniz ya başkasının eşi ya da dediğim gibi kimsenin eşi değilse de çok fazla sorumluluğu olan, özellikle aile bağlantılı birisi olabilir. Güncelde ama hala sizinle ilgili düşüncesinde sizi çok etkileyici bulan, saygıdeğer bulan, lafına sözüne, yani kendisi diyor ki ben bir imparator olsam da senin lafına ve sözüne karşı onu ikiletmiyorum. Yerine getirmeye çalışıyorum. Çünkü sana saygı duyuyorum. Size saygı duyduğunu düşünen ve sizi saygı duyulacak birisi olarak düşünen birisi. Sen saygı duyulacak birisin diyor. Ama bu kişinin maddi borcu olabilir. Ödemesi gereken süreçleri olabilir. Ben bunu biraz sizin dışınızda bir süreç gibi hissettim. Birazcık bu borçları, para beklediği yerler, para ödeyeceği yerler, bunlarla ilgili arka planda çalıştırdığı kaygılı bir süreci, düşüncesi gözüktü. Ama bunun dışında, yani bu düşünce de biraz şu gibi. Bütün bu belki maddi kaygılarına rağmen sizi yine mutlu edebilir mi? Hani o imparator imajı gözünüzde devam eder mi sizin? Biraz bunun kaygısını da çalıştırıyor gibi güncelde düşüncesinde. Çünkü size çok saygı duyuyor, sizden çok etkileniyor. Sizin ona söyleyeceğiniz bir selam, bir günaydın bile onun için çok önemli. Yani böyle birden modunu yükseltiyor olabilir. Yol gösterici birisi olduğunuzu düşünüyor. Onu rahatlatan, ona huzur veren birisi olduğunuzu düşünüyor. Çok saygın aynı zamanda ve maneviyatı yüksek, hayvansever, doğasever. Bu özelliklerinizden dolayı da kalbinizi, ruhunuzu çok temiz buluyor olabilir. Güçlü bir karakter, güçlü bir kişi olarak görüyor. Sorumluluk sahibi, hayvanlara, doğaya destek olan, bu doğrultuda elinden geleni yapan, bu yüzden de size çok saygı duyduğu gözüküyor düşüncesinde. Ben bir de şey hissettim burada açıkçası. Yani sen çok saygı duyulan birisin ve ben böyle hani kolay kolay birisinin etkisi altına girmem. Kolay kolay birisinin lafını, sözünü dinlemem. Hani kayda değer bulmam ama senin söylediğin her şey benim için çok çok önemli. Çünkü bana ruhumu bulduruyor. Çünkü bana huzur veriyor. Bana yol gösteriyor dediği bir düşünce içerisinde güncelde. Ama bir taraftan ben şunu hissettim. Sanki bir şey bekliyor çünkü o beklediği şey geldiğinde sanki size bir jest yapmak istiyor gibi. Size böyle kendince böyle bir hediye, bir şey sunmak istiyor gibi. O iyiliğinizin karşılığı gibi ama sizin iyiliğinizin karşılığı tabii ki olamaz. Manevi şeylerin karşılığı madde boyutunda zaten hani söz konusu değil ama hani önemli olan niyetin göstergesidir bazı somut şeylerde ya da alma verme dengesinin sağlanması için madde boyutunda. Hani gösterge niyetindedir.
Bir şey sunmak istiyor ama o doğrultuda maddi konularda belki paradır, borçtur, bir şeydir, bir şey bekliyor gibi. Ve bu konuda biraz endişesi söz konusu olabilir. Hani gelse de bir yine imparatorluğumu sana göstersem gibi bir düşünce içerisinde olabilir. Biraz böyle hissettim güncel düşüncesinde. Şu tılsım yedilisiyle de birlikte. Bir beklentisi var ama sizin dışınızda bir yerden gibi. Eşinizse de artık değilse de. Ama değilse de bir imparator olarak gözüktü sonuçta. Yani ya evli ya evlenip boşanmış ya da dediğim gibi sizin dışınızda belki aile bağlantılı özellikle çok sorumlulukları olan birisi olabilir. Olası gelecekte sizinle ilgili ne düşünebilir? Şimdi olası gelecekte aranızın açılabileceği bir akış gözüktü ya da düşünce dünyasında sizin ikinizin arasının açıldığını düşünebilir. Sırtında çok fazla yük olduğunu, sırtında çok fazla sizin dışınızda belki sizin de bilmediğiniz sorumluluklarının olduğunu düşünebilir. Bana biraz gizli şeyler gibi hissettirdi. Sizin bilmediğiniz konularda. Eşinizse belki bilmediğiniz bir borcu. Eşiniz değilse belki kendi hayatıyla ilgili sorumluluklar. Yani bazı şeylerde ertelediği şeylerden dolayı gibi. Zamanında yapılmayan şeylerden dolayı gibi. Ve böyle hani bu sorumluluklar, karşılığını alamadığı durumlardan dolayı sizinle önünü göremediği ve bu haldeyken kendisi sizin de ondan belki iyice uzaklaştığınızı düşündüğü bir süreç içerisine girebilir. Bir de ben şunu da hissettim. Eğer gerçi birlikteyseniz de şu anda hani ayrıysanız yani bu ilişki sizseniz de siz değilseniz de iki durum içinde geçerli olabilir. Şimdi söyleyeceğim. Söyleyeceğim şey. Şu bazı yüklerini, belki bazı borçlarını, bazı sorumluluklarını hafifletmek için bir yere gitmek durumunda kalabilir. Ya da bir süre size mesafeli davrandığı bir hayat içerisine girdiğini düşünebilir olası gelecekte. Yani istemeden de olsa size zaman ayıramadığı bir süreç içerisinde bulabilir. Böyle bir kendini biraz kaybolmuş, çaresiz. Hani bu süreç ne zaman bitecek onun için? Bilmediği bir durum içerisine görebilir. Bu süreçte daha çok sizinle arasına engel olan ve onu belirsizlikte tutan, sizden uzak tutan ona göre bir süreç şeklinde gözüktü. Olası gelecekteki düşünceleri de. Olası gelecekte sizinle ilgili ne düşünebilir dediğimizde de olasılıklar doğrultusunda. Evet, ikinci destede niyetimi baştan sona dinleyenler her videoda ve abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Üçüncü desteğiyle devam ediyoruz. Üçüncü desteği seçenler. Açar açmaz çıkan karta bakın. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve baştan sona baştaki niyetimi konuşmalarımı dinleyen kişiler ve enerjiler için. Bakın birinci desteğe çok benzer. Bakın bu çünkü birinci deste. Diyorum aynı kartlar bu üçüncü deste. Üçüncü deste. Evet. Üçüncü desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun ve niyetimi baştan sona dinleyen, konuşmalarımı baştan sona dinleyen kişiler ve enerjiler için abonelerimdeki. Bakalım geçmişte sizinle ilgili ne düşünüyordu? Şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor? Bu da iki destenin karışımı gibi olmuş. Bakın yine bambaşka bir deste. Açayım bir bakalım. Bu üçüncü desteği seçenler, bu kişi büyük ihtimal zaten sizin geçmişten beri uzun süredir aranızın açık olduğu, doğru düzgün ilişki belki yaşamadığınız ya da üçlü bir ilişki, üçüncü kişilerin belki söz konusu olduğu geçmişten itibaren, yani evvelden itibaren zaten burada toksik bir ilişki kalıbı, karmik bir ilişki kalıbı vardı diyor kartlar. Ve zaten geçmişte de belki çok gözyaşı döktürdüğünü size düşünmüş olabilir.
ona çok sevdiğinizi, ona çok bağlı olduğunuzu, geçmişte ne düşünüyordu dediğimizde, niyetimi ve konuşmalarımı baştan sona dinleyen abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sizi çok sevecen, onu böyle her koşulda seven, belki üçüncü kişiler olmasına rağmen seven ve hayatının büyük bir bölümünü belki o üçüncü kişi bir zaman gelecek de aradan çıkacak diye bekleyen birisi olarak görmüş, düşünmüş olabilir sizi. Ve bu yüzden sizi çok yaraladığı, sizi çok üzdüğü, belki onun karşısına da gözyaşları dökmüş, belki sinir krizleri geçirmiş bile olabilirsiniz. Bunu hissettim baktığımda. Sizi çok böyle inişli çıkışlı, psikolojinizi bozdu aslında. Ve bağımlılık gibi bir noktadan sonra hissettiğiniz, size bunu hissettirdiği bir ilişki yaşattığını düşünüyormuş geçmişte size. Yani beni seven bir kadın var ama ben onun sevgisine karşılığını ona mutluluk olarak bu ilişkide veremiyorum. Belki onu üçüncü kişi olarak tutuyorum ya da araya üçüncü kişi soktum. Ve daha çok böyle bazen geldiği bazen gittiği. Geldiğinde de daha çok duygusal olarak sizi tatmin etmek yerine kalbinizi sanki kırdı, canınızı yaktı, gözyaşı döktürdü. Belki bir süreç yaşatıyordu size. O da zaten bunları düşünüyormuş. Yani iyi gelmiyorum ona. Beni seven bir kadın var. Ve ben ona gözyaşı döktürüyorum. Çünkü burada üçüncü kişi durumları söz konusu. Başka kişi, başka durumları söz konusu. Ve zaten sürekli de yanında duramıyorum. Ve durumunuzu geçici olarak düşünmüş. Zaten hani bu durum geçici bir süreç. Zaten uzun süre birbirimizin hayatında kalmayacağız ve kalamayız da. Ama o beni çok seviyor ve ben onu çok üzdüm demiş geçmişte sizinle ilgili. Ve bu durum onun için de geçsin diye beklemiş sanki. Yani bir zaman olacak, geçecek ve o da herhalde bu üzüntüleri, bu çok sevme durumunu, bu duygularını unutur ya da bu acıları geçer herhalde gibi düşünmüş. Yani zaman ona da bu acıları unutturur, bana olan bu sevgi yoğunluğunu unutturur. Belki ona olan bağımlılığınızı unutturur diye düşünmüş sizinle ilgili. Sizi ona göre yani ilişkide daha çok seven tarafı siz olarak düşünmüş. Ama onun size sunabileceği şartlar söz konusu olduğunda sizi sadece üzen ve gözyaşı döktüren bir süreç olarak düşünmüş ve benim zaten hani seninle inişli çıkışlı bir sürecim söz konusu gibi düşünmüş ve hani belki bazen gelebilirim, bazen gelmeyebilirim, bazen aramıza uzun bir süre girebilir. Bir zaman sonra zaten hayatlarımızda birbirimizin hayatlarında olmayız. Ama birbirimizin hayatlarına dokunduğumuz süreçte de ben sana iyi gelmedim. Yani senin sevgine karşı sana gözyaşı verdim diye düşünmüş sizinle ilgili aklınızdaki kişi. Ama buna rağmen de yine inişli çıkışlı davranışlarda bulunmuş gibi de gözüktü. Ya şey gibi de düşünmüş, zamanla unutur. Zamanla o acısı geçer. Sizinle ilgili geçmişte bunları da düşünmüş. Yani sanki tek taraflı bir aşk yaşıyormuşsunuz gibi ya da platonik misiniz gibi düşünmüş. Belki öyle değildiniz ama eğer ona çok böyle hani yine böyle egosunu beslediyseniz o yüzden de bu düşünceye geçmiş olabilir. Güncelde sizinle ilgili ne düşünüyor? Güncelde zaten aranızda engeller olduğunu, birbirinizi uzun süredir görmediğinizi, apayrı yollara gittiğinizi düşünen bir enerji içerisine. Yani uzun süredir ondan haber almıyorum. Belki arkanızı döndünüz gittiniz, kendi yolunuza gittiniz. Belki o kendi yoluna gitti. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, iyi misiniz? Kötü müsünüz? Yani nasılsınız? Hiçbir şey bilmiyorum şu anda onun hayatıyla ilgili diyor. Güncelde sizinle ilgili düşüncesinde. Ve ben biraz şey de hissettim burada. Onu düşündüğümde yani sürekli onu düşünmüyorum. Çünkü çok zaman geçti diyor. Çok zaman geçti. Ama bazen aklıma geldiğinde üzülüyorum. Yani üzüldüğü şey şu ama. Sizsiz bir hayat değil üzüldüğü şey. Üzüldüğü şey şu. Yani çok iyi yürekli, çok temiz yürekli bir kadındı. Bir dişli enerjiydi kupa kraliçesi. Yani onu üzen, onu ağlatan kişi ben olmasaydım keşke. Nin vicdanını çalıştırıyor olabilir bazen. Bu sizi sevdiği için değil ama ya da size böyle büyük hani aşk anlamında hani sizin
boyuttan diyeyim, hani asıl aşk Allah aşkıdır çünkü. Hani o anlamda sevdiğinden değil, hani iyi birisi, iyi kalpli birisi. Hani böyle hemen de böyle işte hani içi temiz olduğu için aslında hani belki zaman zaman ağlamış, belki sinirlenmiş bir şeylere birisi olabilirsiniz ona göre. Sanki zaman zaman sizi üzdüğüyle, belki psikolojinizi bozduğuyla güncelde yüzleşmek istemiyor gibi. Yani ve onun keşkesini yaşıyor gibi hissettim ben. Ama hayatında başka durumlar da söz konusu gibi. O yüzden hemen zaten başka işte o konu biraz sıkışık bir sürecinde gibi. Yani ben burada sizi sürekli düşünen birisini görmüyorum. Yani çoktan sizin yollar zaten ayrılmış, öyle düşünüyor bu kişi. Arada aklıma geliyor diyor. Hani o onca işin gücün arasında aklıma geldiğinde de keşke onu üzen kişi ben olmasaydım diye düşünüyorum. Onun sebebi de iyi, saf, temiz kalpli birisi olarak düşündüğüm için onu. Ama zaten yoluna gitti ve iyi mi, kötü mü, ne yapıyor, ne ediyor, nereye gitti hiçbir şey de bilmiyorum onunla ilgili. İstesem de öğrenemem. Zaten hani ya belki bilmiyor hani hesaplarınızı belki ya da engelli olabilirsiniz ya da onun sosyal medyası falan olmayabilir ve bunlara ayıracak bir zaman ayıracak bir hayat olmayabilir ya da. Üçünden biri. Yani üçünden biri sizin için geçerli olabilir. Sizinle ilgili haber alamamasının nedeni. Hayatında da çok fazla sorumluluğu gözüktü. Sizinle ilgili düşünceleri bu şekilde gözüktü. Yani daha çok yine hani o mesafe enerjisinde gözüktü düşüncesi de. Uzun süredir görüşmediğiniz, haber alamadığınız birbirinizden doğrultusunda. Aklına da gelmiyorsunuz. Yani bahsettiğim düşünceleri de öyle oturup her gün düşünüyor diyebileceğim kartlar gözükmedi çünkü. Aklına geldiğinde sadece bunları düşünüyor gibi gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda tabii ki. Olası gelecekte sizinle ilgili ne düşünebilir diye sorduğumuzda olası gelecekte bir su içeyim. Ben şunu hissettim. Şimdi buraya ek kart çekeceğim. Çünkü şimdi bir taraf bayağı sürünme enerjisinde gözüktü. Bir tarafta sürünürsen sürün umurumda değil enerjisinde gözüktü. Zaten bu hale düşeceğini bekliyordum. Ama bu taraf mısınız siz? Bu taraf mısınız? Orası net değil gözüken kombinasyonda, enerjilerde. O yüzden kart seçeceğim şimdi. Şimdi bu istemeyen taraf kim? Eril enerji. İçime böyle dolmuştu zaten bu arada. Çünkü siz bu kişi yani ya platoniksiniz ve açılmışsınız ve belki nazikçe reddedildiniz. Ama belki çok canınız yandı falan ya da üçlü bir ilişkiymiş ve yine burada nazikçe birden böyle hani hani neden sevdiğim kız bana abi deyince gibi saçma salak bir tane şarkı aklıma geldi. Onun sevdiğim erkek bana abla ya da kardeş deyince versiyonunu yaşamışsınız gibi siz bu kişiyle. Bazen böyle hiç dinlemediğim şarkılar aklıma gelebiliyor açılımlarda. Hadi tılsım beşlisi için de seçelim. Bakın gözünüzün önünde seçiyoruz. Yani dişil taraf, eril taraf. Gözünüzün önünde. Şimdi olası gelecekte sizinle ilgili ne düşünebilir? Olası gelecekte yani aradan ne kadar zaman geçerse geçsin. Ne kadar sessiz durabilirsen dur. Bir zaman sonra bana bağımlılık beslediğin ve bana yoksunluk beslediğin için kendini zor bir durumda gösterip belki yine bir hiddetle, belki yine bir sinirle birlikte böyle bir kavga oluşturmaya çalışarak belki kendinizi gösterebileceğinizi ama yine burada yoksunluk enerjisiyle işte sensiz yapamıyorum, sen benim sevdiğim tek kişiydin, ben hayatıma sen ayrıldığımızdan beri ya da işte ilişkimizden beri uzun süredir hayatıma senin dışında kimseyi almadım gibi davranışlar sergileyebilecek. Hani onsuz sürünüyormuşsunuz gibi ve onsuz hayatınıza devam etmemişsiniz gibi düşünebilir olası gelecekte size. Ama şunu diyebilir. Zaten bekliyordum böyle olacağını. Yani zaten benden ayrılınca hayatına birisini almayacağını. Belki seneler geçse de
hala beni unutamayacağını, böyle peşimden sürüneceğini, ay hani bekliyordum zaten ama hani Allah kurtarsın gibi, hani ilgimi çekmiyorsun, bak hani ben kurtulmaya çalışıyorum senden. Bak çektik, gözünüzün önünde çektik. Hangi taraf, eril mi dişil mi diye. Çıkan kartlar ortada. Yani alınsanız da gücenseniz de gözüken enerji bu. En başından beri zaten ortada bir ilişki yokmuş da onun üzerinden dişil enerjilerin duygusal dünyasında oluşturduğu bir durum gibi gözüküyor bu. Ya da bittiğini kabullenmediğiniz bir bağımlılık olabilir bu dişil enerjiler. Olası gelecekte de, yani seneler geçse de sağdan soldan bir şekilde büyük bir sessizliğin ardından kendinizi ortaya çıkardığınızı ve bu ortaya çıkarış şeklinizi yine kendinizi küçük düşürerek, bu kişinin peşinden koşuyormuş, sürünüyormuş gibi yaparak düşünebilir. Size göre bu belki bir aşkın itirafı olabilir. Kendi boyutunuza göre tabii ki. Asıl aşk Allah aşkıdır çünkü. Ama ona göre bu, ay hani unutamamış ya, tedavim olsa acaba, hani ilgimi çekmiyor ama bu hali, hani küçük görmesi. Bekliyordum ama senin böyle kötü duruma düşüreceğini, böyle sürüneceğini, benden hani uzaklaşamayacağını bekliyordum açıkçası ama hani görmek istemiyorum seni böyle. Ya da hani beni sevdiğin, onca zaman hayatına birini almadığın, zaten beklediğim bir şeydi ama ilgimi çekmiyorsun. Hani ister hayatına birisini almış ol, ister almamış ol, ilgimi çekmiyorsun ki. O yüzden uzaklaşmak istiyorum senden düşüncesinde olabilir olası gelecekte. Yani yine sizi küçümseme enerjisinde olabilir. Ben burada birazcık daha uzun bir sessizlik ardından, hani yapamıyorum, Tülay'ın yapamıyorum, İşte Ali Veli, Mehmet Ahmet versiyonunu dişli enerjiler bu kişiye yapabilirmiş gibi düşünebilir bu kişi. Ama hani zaten biliyordum ya da bekliyordum. Ama hani ben seni sevmiyorum, ben sana duygu beslemiyorum ve ilgimi de çekmiyorsun, düşünmek de istemiyorum. Bir beklentim vardı, bir kendini göstereceğine ilgili bu şekilde. Ama ilgimi çekmiyorsun, uzaklaşmak istiyorum. Hani bizden olmaz. Çok da üzmek de istemiyorum seni, kırmak da istemiyorum daha fazla deyip yine hani uzaklaşmak istediği, belki içerisinde bulunduğunuz zor duruma da kayıtsız kalma düşüncesi içerisinde ya da istekliliği düşüncesi içerisinde gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda tabii ki. Yani unutamadığınızı söyleyebilirsiniz, belki zor süreçlerden geçtiğinizi söyleyebilirsiniz falan. Hani siz burada Azize ve Mahkeme, siz bekliyorsunuz ki aranızdaki ruhsal bağlantı olduğunu o görsün, kabul etsin. Siz öyle görüyorsunuz gibi çünkü. Ya da işte pişman olsun ya da sizin sevginize, size göre aşk olan durumu o görsün, kabul etsin. Belki ilgi duysun. Acaba değişmiş midir? Hani ya da o neden kötü durumda bıraktı sizi? Belki uzun bir sessizlikten sonra karşısına çıkabileceğinizi düşünebilir. Bunu yaparsınız yapmazsınız buna bakmıyoruz. Bunu düşünebilir. Yani uzun bir süre sonra perişan halde belki yine karşıma çıkabilir ama bunu bekliyorum zaten ama istemiyorum bu şekilde karşıma çıkmasını. Çünkü hiçbir şekilde hayatımda istemiyorum. Ben artık kendi hayatıma odaklanmak istiyorum ya dediği bir süreç içerisinde. Bir de sanki sürekli sağdan soldan uzun arada geçse çıkıp böyle seviyorum, hayatıma kimseyi almadım, sen tektin, bizim aramızda ruhsal bağlantı var. Yani sürekli sağdan soldan çıkıp ne kadar böyle hani sanki kutsal bir kadın olduğunu ispat etmeye çalışan birisi gibisiniz onun gözünde. Ama diyor ki ilgimi çekmiyor ki yani. Ve üzmek de istemiyorum. Zaten perişan bir hale düşmüş. Üzmek de istemiyorum ama ilgimi çekmiyor. Yani o yüzden kendi yoluma artık gidebilmek istiyorum düşüncesinde olabilir olası gelecekte de. Güncelde de zaten uzak, geçmişte de zaten uzak gözüktünüz birbirinize. Dediğim gibi o yüzden ya bu üçüncü deste platoniklerin destesi ya da platonik olduğunun farkında olmayan, kendini ruhsal ilişki içerisinde zanneden dişli enerjilerin destesi olabilir. Ya da gerçekten karmik bir ilişki içerisinde olup
O karmik ilişki içerisindeki bağımlılığından özgürleşememiş dişil enerjilerin özellikle destesi de olabilir. Yani karmik de ruhsaldır sonuçta. Çünkü çok karmik, bakın, kılıç üçlüsü, tılsım beşlisi, mahkeme kartı, kader çarkı. Ama bu daha özgürleşilmesi gereken, burada o duygusal acıdan, sevgi adı altında bir duygusal acıya, başka seçenek olma durumuna, bağımlılık çalışma durumundan özgürleşilmesi gereken bir kişi gibi bu kişiyle aranızdaki durum. Yani buradaki ruhsal bağlantı bu anlamda bir ruhsal bağlantı. Çünkü size ruhsal bağlantıları hep böyle çok bağımlılık çalıştırın diye, arkasındaki illüzyonda o zaten. Kopamayın diye sevgi adı altında her ruhsal bağlantıyı böyle çok kutsallaştırarak anlattıkları için o zannederseniz diye açıkladım. Daha karmik ve özgürleşilmesi gereken, acının sevgi zannedildiği bir kişi olarak gözüktü. Üçüncü deste, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Niyetimi baştan sona dinleyen, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Üçüncü deste de bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Niyetimi, konuşmalarımı baştan sona dinleyen, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.